Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabaran nefis bir açma tarifiyle geldim. Tarifimde kullandığım malzemeleri açıklama kısmında belirttim. Lafı çok fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Yoğurma kabımıza ilk olarak 1 su bardağı ılık sütü, 1 su bardağı ılık suyu, 2 yemek kaşığı kadar toz şekeri ve 1 paket kuru instant mayayı alarak şeker çözününceye kadar karıştıralım. Ben ilk aşamada sütü birazcık fazla ısıtmışım. Süt ve suyun ısısını dengelemek için suyun ısısını ılıktan biraz daha soğuk koydum ki ikisinin ısısı tam istediğim ayarda oldu. Parmağımı soktuğumda elim yanmadı. Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ ekledim. Ardından 2 tane yumurtanın beyazını ekledim ben. Elimde bir tane yumurtanın beyazı vardı. Farklı bir tarifimden kalmıştı. Sarısını üzerine sürmek üzere ayırdım. Tekrar karıştırdım. Ardından 6 su bardağı unu bir kasede hazırladım. Un ekledikten sonra üzerine 1 dolu tatlı kaşığı tuzu ilave ettim. İlk aşamada bu şekilde spatula ile karıştırıyorum ben. Bu şekilde yoğurmak daha kolay oluyor bana göre. Unu da kademeli bir şekilde ekliyorum. Bir miktar unu ekledim. Bütün malzemeler birbirine karışacak şekilde karıştırdım. Ardından daha kıvamlı hale gelinceye kadar kademeli bir şekilde ekleyeceğim. Ve kıvamı artık yoğurabilecek kıvama geldiğinde artık geldi. Biraz daha şöyle unlu yerlerini yok ediyorum ve elimle yoğurma işlemine başlıyorum. Bu aşamadan sonra hamur toparlandıktan sonra hamurun güzel bir şekilde yoğrulması oldukça önemli. Bu en önemli püf noktalarından biri esasında. Biri hamurun kıvamı, diğeri de güzel bir şekilde yoğrulması. Mayalı ekmek, mayalı poğaça, açma tariflerinde hamuru ne kadar çok yoğurursanız dokusu o kadar güzelleşecektir ve daha güzel mayalanacaktır. Hamurumuz puf puf kabaracaktır sonrasında da. Toparlanınca birkaç dakika boyunca bu şekilde yoğurmaya devam ettim ben. Artık istediğim kıvama geldi. Tabii ki kestim aralarda. Tüm yoğurma aşamasını gösterirsem çok uzun olurdu. Hamuru şöyle bir bulunduğu kapta toparlıyorum. Yerleştiriyorum. Sonrasında üzerine ilk olarak streç film geçiriyorum. Hava almaması için. Her yerini kapatıyorum streç filmle. Ve üzerine bir örtü örterek 1 saat kadar mayalandırıyorum. Hamurun hacminin 2 katına çıkması gerekiyor. Bu bazen 1 saat olur, bazen 45 dakika olur ortamın sıcaklığına göre. Tam 1 saatte istediğim şekilde hamurum mayalandı. İlk olarak hamurun havasını alıyorum kapta. Sonrasında hamuru toparlayarak tezgaha alacağım. Hamurumun kıvamı yani çok hafif ele yapışıyor. Bakın alırken de belli oluyor zaten. Çok ele yapışan kıvamda değil. Çok fazla ele yapışırsa eğer birazdan oklava ile açma kısmında çok zorlanırdım. Ama gördüğünüz gibi kıvamı yumuşak kıvamı. Yani ele yapışmaya ramak kala bir hamur diyebilirim esasında. 6 su bardağı un kullandım bu arada. Bu ölçülerle 6 su bardağı un tam olarak ideal geldi. Kaseye çok az bir miktarda sıvı yağ aldım. Elimi yağlayacağım bu yağla. Sonrasında hamurumdan bezeler oluşturacağım. Toplam 16 adet beze oluşturdum. Bu şekilde. Dilerseniz keserek de oluşturabilirsiniz. Aynı boyutlarda bezeler. Ben bu şekilde elimle kopararak elimle yuvarlıyorum. Ve bezeleri uygun bir kaba koyuyorum. Elimizi yağladığımız için elimize de yapışmıyor hamur. Eğer elimizi yağlamazsak yapışabilir biraz. Üzerini kapatıyoruz bezelerin ve diğer tarafta açmaya başlıyoruz. Tezgahımızı unlayalım. Unlamaktan korkmayın. Unlandıkça güzel açılır çünkü bezeler. Son aşamaya doğru un eklemeyi bırakın. Yani hamurun açılmasına yakın çok fazla eklemeyin ama ilk aşamalarda biraz un ilave edebilirsiniz. Bu şekilde açarken
çok hafif yapışacaktır. Mesela şu aşamada oklavayı çekerken çok hafif yapıştığını fark ettim. Çok az daha un ekledim. Tekrar açmaya devam ettim. Merdane ile de yapabilirsiniz bu işlemi. Çok aşırı büyük bir şekilde açmanıza gerek yok. Hamur açılabildiği kadar elinizden geldiğince ince açın. İki hamuru da bu şekilde açtıktan sonra bir tanesini köşede bekletiyorum. Birini tezgaha alıyorum ve üzerine erittiğim tereyağını dağıtıyorum. Ama çok fazla tereyağını bulamayın. Bu aşamada çok yoğun tereyağlı olmasın. Üzerine ikinci açtığımız yufkayı da alalım. Eşit bir şekilde yerleştirmeye çalışalım. Sonrasında bıçakla 4'e bölelim. 4 ayrı parça oluşuyor. Bu parçaların geniş kısımlarına rendelediğim kaşar peyniri ilave ediyorum. Ortalama 250 gram kadar rendelenmiş kaşar peyniri kullandım bu aşamada. Ben tüm yaptığım kısımları göstermeyeceğim tabii ki. Tek bir tanesinin yapımını gösteriyorum sizlere. Çok da sıkıcı olmasını istemem çünkü. Bir tanesinin tamamen yapılışının nasıl olduğunu ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışıyorum sizlere. Bu şekilde doluyoruz. Yanlarından toplamadan yuvarlıyoruz, rulo yapıyoruz ve sonrasında açma şeklinde doluyoruz. En uçta kalan kısmı da açmanın altında bırakıyoruz ki açılmasın. Bütün bezelere aynı işlemi uygulayacağız. Sonrasında hazırladığımız açma hamurlarını yağlı kağıt serdiğimiz normal fırın tepsisine alalım. Üzerini kapatarak yarım saat kadar mayalandırmaya bırakalım. Yarım saatin sonunda zaten güzel bir şekilde mayalanmışlar. Tepsi mayası olmuş. Gördüğünüz gibi ayırdığımız yumurta sarısına 2-3 yemek kaşığı kadar süt ilave edelim. Ve poğaçalarımızın, açmalarımızın üzerine dağıtalım fırça yardımıyla. Tam olarak yeterli geliyor. Bir yumurta sarısına 2-3 yemek kaşığı süt eklediğimizde. Üzerine ben susam eklemeyi tercih ettim sadece. Dilerseniz sizler çörek otu, haşhaş ve benzeri şeyler de ekleyebilirsiniz. Hangisini seviyorsanız. Benim önceden ısıttığım 200 derecelik fırında açmalarımın pişmesi 35 dakika sürdü. Sizler kontrol edin. Üzeri ve altı güzel bir şekilde kızardığında fırından alabilirsiniz. Fırından fırına değişebiliyor pişme süresi çünkü. Şöyle sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşacık, çok fazla büyük olmuyor bir de açmalar. O şekli de çok güzel bence. Birkaç ısırıkta bitiyor. Tel tel ayrılıyor. Gerçekten lezzeti şahane. Mutfağı saran koku zaten harika. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.